Hiç görünmez bir dağın altında ezildiğini hissettin mi? Çığlık atıyorsun ama sesin kendi zihninin duvarlarına çarpıp sana geri dönüyor. Yıllardır süren, bitmek bilmeyen ruhsal bir ızdırap, işitilen azarlar, değersizlik hissi ve omuzlarına binen o devasa yük. Ve karanlık odanın tam ortasında, zihninde yankılanan o tehlikeli cümle. Ölüp gitsem de kurtulsam. Ama dur, bekle. Zihninin sana oynadığı bu illüzyona inanmadan önce bilmen gereken bir sır var. Gerçekten yok olmak mı istiyorsun? Yoksa sadece bu bitmek bilmeyen acının susmasını mı? Sana bu acıların bir ceza olduğu söylendi. Peki ya hepsi çok daha büyük ve gizemli bir planın en üst düzey simülasyon aşamasıysa? Neden bu kadar ağır imtihanlardan geçtiğinin sırrını öğrenmeye hazırsan, derin bir nefes al. Çünkü bugün acının ardındaki o gizli perdeyi aralıyoruz. Oyunun kuralları değişiyor. Hoş geldiniz. Bugün yüzleşeceğimiz konu belki de insanlığın en büyük ortak sırrı. Çok uzun yıllardır süren acılar, her gün ruhundan bir parça koparan o görünmez savaş, bıkkınlık, çaresizlik, burama kadar geldi dediğin o kırılma noktası. Bu bir zayıflık belirtisi değil. Bu bir insanın tek başına taşıyabileceğinden çok daha ağır bir yükü çok uzun süredir taşıdığının en somut kanıtıdır. Ölüm arzusu çoğu zaman varlığı sonlandırmak için değil, acıyı sonlandırmak için bir yakarıştır. Zihin çıkış yolu bulamadığında en radikal fişi çekmek ister. İstenen şey bedenin ölümü değil, omuzlarındaki o ezici yükün yok olmasıdır. Bu düşünceler zihnini işgal ettiğinde bu senin kötü, nankör veya zayıf olduğunu göstermez. Sadece sisteminin aşırı yüklendiğini gösterir. Etrafına bir bak. Matrix'in vitrinlerinde herkes mutlu, herkes kusursuz, herkes gülümsüyor. Sosyal medyanın o sahte pencerelerinden bakarken beynin sana fısıldar. Dünyadaki acılar adil dağıtılmadı. Herkes mutlu. Bir tek sen bu cehennemdesin. Madem keyif almayacaksın, yaşamanın anlamı ne? İşte bu karanlığın en büyük hilesidir. Biyolojik bir illüzyon. Dopamin adı verilen o sihirli kimyasalın zihninden çekilmesi, her şeyi gri bir filtreyle görmene sebep olur. Hayat sürekli bir acıdan veya sürekli bir mutluluktan ibaret değildir. Ancak dipsiz bir kuyudayken gökyüzünün varlığını unutursun. Böyle anlarda tek başına omuzlama bu yükü. Çünkü insan zihni yalnız kaldığında kendi kendini yiyen bir labirente dönüşür. O labirentten çıkmak için bazen dışarıdan uzman bir rehberin el uzatması şarttır. Şimdi asıl ve en can alıcı soruya gelelim. Bu kadar ağır imtihanlar neden? Neden sen? Eğer acı bir ceza veya hak ediş olsaydı, tarih boyunca yaratıcının en sevdiği elçiler, en bilge insanlar o korkunç acıları çeker miydi? Bunu kozmik bir oyun, bir simülasyon gibi düşünün. Basit bir bilgisayar oyununda bile seviyeniz level yükseldikçe karşınıza çıkan engeller ve düşmanlar zorlaşır. Sistem, düşük seviyedeki bir oyuncuya asla geçemeyeceği bir bölüm sunmaz. Demek ki karşındaki acı ne kadar şiddetliyse senin ruhsal kapasiten ve ulaşacağın mertebe de o kadar yüksektir. Acılar senin dayanma kapasiteni yırtarak genişletir. Bu sırrı yüzyıllar önce çözen o büyük bilge Bediüzzaman, karanlığın içindeki o esrarengiz şifreyi şöyle fısıldar bize. Cenab-ı Hak bir abdini, kulunu severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. Düşün, belki de bu çekilmez ızdırap senin o sevgililer sınıfında olduğuna dair kozmik bir davetiyedir. Bu dünyaya ait olmaman, kalbinin daha yüce bir frekansa ayarlanması içindir. Ve seni en çok tüketen o zehirli kelime, belirsizlik. Bu acı ne zaman bitecek diye soruyorsun. Acının kendisi kadar sonsuza dek süreceği yanılgısı yoruyor seni. Nefis o anda sana sanki önünde yaşanacak yüzlerce yıl varmış gibi uzun bir ömür biçer. O upuzun yılları günlere, günleri saatlere döker ve beynine o korkunç soruyu çiviler. Ben bunca zamana nasıl katlanacağım? Oysa bu bir zihin tuzağıdır. Zaman doğrusal bir illüzyondur. Elinde yarına bile çıkacağına dair bir senet yokken
Zihninin seni hapsedeceği o sahte, gelecek acıları zindanından çık. Belki kurtuluş, belki o büyük dönüşüm sana yarın kadar yakındır. Çoğu zaman bizi mahveden acının kendisi değil, bizim ona verdiğimiz anlamdır. Bu dünya bir misafirhane. Sana yaşatılan bu ağır yükler sonsuzluk aleminde senin kurtuluş biletin. Ruhunun tekamül ateşidir. Sabret. O ateşte yanıyorsun. Çünkü altın gibi saflaşıyorsun. Yalnız değilsin ve bu hikaye daha yeni başlıyor.